Şu karantina günlerinde Covid-19'da mücadelede eczacılarımız, o güzel insanlar en ön saflarda insan hayatı kurtarmak için direniyorlar. Eczacılarımıza çok şey borçluyuz. Ne yazık ki eczacılarımızdan da kaybettiğimiz güzel insanlar var. Ben bir eczacının öyküsünü anlatmak istiyorum bu bölümde sizlere. Hatta döneminde sarayın eczacıbaşısı bile olan Hacı Ahmet Bey. Sarayın eczacıbaşısı Hacı Ahmet Bey. Hacı Ahmet Bey 1898 yılının Ramazan ayında, Ramazan'ın 22. gününde akşam dostlarıyla birlikte Şehzadebaşı'ndaki evinde orucunu açmaktadır. İftar sofrasındadır. Ama biz iftar sofrasına oturmayacağız. Bir kat yukarı çıkacağız. Bir kat yukarıda Hacı Ahmet Bey'in, eczacının oğlu Ahmet Naşit, Küçük Ahmet, sessizce birinci katındaki penceresinden evinin kaçıyor. Aklı yandaki tiyatroda. Çünkü yan tiyatroda Komik Abdi Bey oynuyor. Dönemin ünlü tiyatrocusu Komik Abdi Bey. Mutlaka o oyunu izlemeli. Seyircilerin arasına karışıyor. İçeri girerken dur, bilet. Çocuğun bileti yok. Giremezsin demekle kalmıyor kapıdaki görevli. Bir de tokat atıyor. Çok kızıyor. Eczacı Hacı Ahmet Bey'in oğlu Ahmet Naşit. Çok kızıyor. İntikamını alacak. Cebini taşlarla dolduruyor. Tiyatronun çatısına çıkıyor. Bakıyor, kiremit aralarından sahne görülüyor. Ve seyretmek istediği Komik Abdi Bey sahnede. Hayranlıkla bakıyor ona çatının aralığından. Sonra intikam alması gerekir. Cebindeki taşları sahneye doğru atıyor Komik Abdi Bey'e. Yakalanıyor. Babasına teslim ediliyor. Eczacı Hacı Ahmet Bey çok kızıyor. Öyle ki çocuğun yatak odasını bir daha kaçmasın, bunu yapmasın diye birinci kattan 3. kata taşıyor. Oradan atlayıp kaçamaz. Ertesi akşam Ramazan'ın 23. günü yine Eczacı Hacı Ahmet Bey dostlarıyla, misafirleriyle beraber iftar sofrasındadır. Kalkıyorlar, Komik Abdi Bey'i seyretmeye gidiyorlar. Evin 3. katında oğlu gözyaşları içinde ve kulağına Komik Abdi Bey'in söylediği kantolar geliyor. Hepsini ezberliyor. Okulda Abdi Bey'in taklitini yapıyor. Çünkü çocuğun hayali bir tiyatrocu olmak. Öyle ki arkadaşları ona Küçük Abdi lakabını takıyorlar. Ama hayır diyor babası. Sen veteriner olacaksın. Fakat yalvarıyor, yakarıyor babasına. Saray müzikasına gitmeye izini koparıyor. Orada piyano ve keman dersleri alıyor. Sahne eğitimi alıyor. Ve o güzel insan, eczacı Hacı Ahmet Bey'in oğlu Ahmet Naşit tiyatroya atılıyor. Bir gün bir sahnede oynuyor. Çok başarılı bir rol. Oyun bitiyor. Bir bakıyor. Karşısında hayranı oldu. Çocukken çatının aralığından taş attığı ünlü komik Abdi Bey. Öylece ona bakıyor. Ve Abdi Bey başındaki fesini onun başına koyuyor. Belindeki kuşağı çıkarıp onun beline takıyor. Artık usta sensin diyor. Ve Ahmet Naşit çok sevilen bir tiyatrocu oluyor. Çok ünlü bir tiyatrocu oluyor. Tiyatroya gidelim denmiyordu o yıllarda. Hadi Naşit'i seyretmeye gidelim deniliyordu. Ve bir gün duyuyor ki ustası, hayranı olduğu Komik Abdi Bey yaşlanmış, zor durumda, maddi sıkıntı içinde. Dönemin ünlü tiyatrosu Şark Tiyatrosu'ndan bir oyun teklifi alıyor. Şu şartı koyuyor. Gelir oynarım ama bir şartım var. Ustam Komik Abdi Bey'e de rol vereceksiniz. O güzeller güzeli Ahmet Naşit Bey hayatında tıpkı ustası gibi çok zorluk yaşıyor. Maddi zorluk içinde, borç harç içinde piyango bileti satıyor yaşayabilmek için. Yetmiyor. Kıyamadığı, göz bebeği gibi baktığı o oyunlardaki bütün kostümleri bir dolaptaydı. Kocaman bir dolaptaydı. Aksesuarları. Ailesini geçindirebilmek için o hazineyi satılığa çıkarıyor. Borç harç içinde ölüyor Ahmet Naşit Bey. O kadar borcu var ki ailenin. Geride öksüz bıraktığı 2 çocuğu, ikisi de çalışmak zorunda.
15 yaşındaki oğlu bir kaportacıya çırak olarak gidiyor evini geçindirebilmek için. Ve 13 yaşındaki kızı da İstanbul'da bayrak diken bir atölyede iş buluyor. 15 yaşındaki oğlu kaportacı, 13 yaşındaki kızı bayraklar dikiyor. Ama iki güzel çocuğun da aklı babası gibi sahnede olmak. Siz Ahmet Naşit Bey'in 15 yaşındaki oğlunu Selim Naşit, 13 yaşındaki kızını da Adile Naşit olarak tanırsınız. Mahya Işıklarından bugünlük de bu kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.